Tarihten bu yana bu şekilde. Ve siz kendi ulusal güvenliğinizi korumak istiyorsanız her şeyden evvel caydırıcı olacaksınız. Niye Ukrayna gitti Kursk'u işgal etti? Müzakere masasında elini güçlendirmek için. İHA'ları, SİHA'ları var. Ama onun dışında konvansiyonel bir savaş yürütebilecek imkan ve kabiliyetleri İran'ın yok, yıpranmış bir ordusu var. Güldür Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam bugünkü yayınımızda önceki videomuza ufak bir referans vererek ama konuyu biraz daha genişleterek ilerleyeceğiz. Önceki videomuzda İran ve İsrail'in örtülü savaşını konuşmuştuk. Savaş dediğimiz unsurda tabii ki silah ve mühimmat kullanılmakta. Bu bölgede ve Orta Doğu'da yapılan askeri yığınakların ve mühimmat yığınaklarının siyasetteki ve diplomasideki karşılığı nedir hocam? Aslında bunu tek kelimeyle bile cevaplandırabilirim ama muhakkak ki açacağım. Caydırıcılık. Nedir hocam? Caydırıcılık şöyle, bizde de nasıl mesela son dönemde savunma sanayine büyük yatırımlar yapıldı. Şimdi bölgemiz istikrarsız bir bölge. Tarihten bu yana bu şekilde. Ve siz kendi ulusal güvenliğinizi korumak istiyorsanız her şeyden evvel caydırıcı olacaksınız. Yani ama tabii ki tek başına da bu yeterli değil. İktisadi anlamda, siyasi anlamda güçlü olacaksınız ki dışarıdan gelebilecek tehditlere karşı sağlam duracaksınız. Şimdi İsrail özelinden mesela gidecek olursak, İsrail'in kuruluşundan itibaren Amerika yoğun ve artan oranda askeri destek verdi İsrail'e. Yani bugün İsrail ordusunun altyapısına baktığımız vakit tamamen Amerikan ordusuna dayanıyor. Amerikan silahlarına dayanıyor. Yani bugün o demir kubbe denilen çoklu hava savunma sistemi, Arrow 2-3 hava savunma sistemleri, Davut Sapanı hava savunma sistemi, işte Stinger'lar, Patriot'lar hep Amerikan sistemi ya da ortak üretim. Onun haricinde işte F-15'ler, F-16'lar, F-35'ler, Amerikan uçakları. Yani bugün İsrail eğer bölgedeki en güçlü orduyum ben diyorsa, bu Amerika'nın geçmişten bu yana sağladığı destek sayesinde. 79 devrimi öncesinde İran'a bakalım. Şah dönemindeki ordu aslında o dönemin koşullarında Orta Doğu'nun en güçlü ordusuydu. Neden? Yine Amerikalıların son teknolojiyle donattığı, Avrupa'dan da aynı şekilde son teknolojiyle hani sağlanan, donatılan bir ordu vardı. Ama ne zaman ki işte 79 devrimi oldu, ağır ambargolar uygulanmaya başlandı, yedek parça temini sorunu oldu. İran'ın konvansiyonel ordusunun giderek zayıfladığını gördük. Tabii bir de İran-Irak Savaşı girdi 8 yıllık araya ama yani Amerika'nın, Batı'nın burada ülkelere sağladığı destek tabii ki o ülkelerin bölgedeki gücünü doğrudan etkiliyor. Gelelim Mısır'a mesela. Mısır iki kutuplu dünya düzeninde biliyorsunuz bağlantısızlar hareketinin öncü ülkeleri arasında yer alıyordu. Bazen Amerika'dan, bazen Sovyetler Birliği'nden mühimmat alıyordu. O sayede aslında bir denge politikası izliyor ve bölgede önemli bir güç olarak kendini konumlandırıyordu. Yani askeri gücünüz olmadığı takdirde özellikle Orta Doğu'da mesela nereyi düşünelim? Ürdün'ü düşünelim, Suriye'yi düşünelim, Lübnan'ı düşünelim. Bugün Lübnan'ın güçlü bir ordusu olsaydı, güçlü siyasi bir yapısı olsaydı, İsrail'in açık bir şekilde egemenliğini ihlal etmesine müsaade eder miydi? Etmezdi. O açıdan yani yine dönüp dolaşıp aynı kelimeye geleceğim. Caydırıcılık açısından fevkalade önemli. X ve Y devleti diyelim veya X devleti Y örgütü. Tanımlamalar hani izleyicilerimizin takdirine bırakalım. Masaya oturduklarında diplomasi masasına ellerindeki caydırıcılık unsurlarının ortaya koyduğu bir durum var. Buna ne isim veriliyor hocam? Bir diplomasi yöntemi olarak. Şimdi bu aslında sıklıkla kullanılan bir şey. Şimdi mesela Ukrayna Savaşı'na tamamen başka bir konuda alalım. Şimdi niye Ukrayna gitti Kursk'u işgal etti? Müzakere masasında elini güçlendirmek için. Bence doğru bir strateji izlemedi ama bunu yaptı. Şimdi mesela niye İsrail ısrarla Gazze'deki kendi vatandaşları rehin olmasına rağmen savaşı sürdürüyor? Niye? Bir noktada müzakere masasına oturduğunda daha güçlü olabilmek için. Ama tabii bunun da bir dengesi var. Yani siz çok güç kullanırsanız, karşı tarafı caydırmak amacıyla ya da müzakere masasında kendi elinizi kuvvetlendirmek amacıyla bunu yaparsanız ters bir tepki de yaratabilir. Bakın mesela İsrail'in bugüne kadar izlediği stratejide bir başarı elde edemediğini gördük. 70 bin ton bomba yağdırdı 365 kilometrekarelik Gazze'nin üzerine. Direnişi sonlandırabildi mi? Hamas'ı yok edebildi mi? İnsanlar yine de hem Filistin halkı direniyor hem
dönemde Hamas direniyor. Dolayısıyla yani salt tabii ki askeri güç de yetmiyor burada. Yani masaya oturduğunuz vakit bir kere evet askeri açıdan güçlü olacaksınız ama diplomatik açıdan da bir müzakereyi yürütebilmeniz için elinizde belirli kozların olması gerekir. Şimdi Hamas'ın mesela elinde rehineler var. Bu çok büyük bir koz baktığınız vakit ve diplomatik bir koz baktığınızda. Bu Hamas'ın eline güçlendiren bir husus. Veya işte Ukrayna-Rusya savaşını Zelenski kendisi söyledi. Biz bir esirler havuzu oluşturuyoruz dedi. Kursk'u işgali sonrasında ele geçirdikleri Rus askerlerine müzakere masasında bir koz olarak kullanacaklar. Yani bunların hepsi kozdur tabii ama doğru şekilde kullanıldığında, yoksa Gazze'de de gördüğümüz gibi aksine bir tesir de yaratması söz konusu olabiliyor. Doğru. Mesela örnek verelim. İşte uluslararası ilişkilerde işte dehşet dengesi denen bir unsur vardır. Tarafların elindeki nükleer kapasiteyle orantılı ölçülür bu. Diyelim ki yakın zamandaki gündemden referans vererek ilerleyelim. İşte İsrail'in İran topraklarına doğrudan bir saldırı yapması bekleniyor. Ama bu saldırının şiddeti tartışmalı. Hem uluslararası raporlama kuruluşları tarafından hem de dünya basın tarafından bu irdeleniyor. İşte nükleer tesisleri vururlar mı, vurmazlar mı? Petrol tesislerini vururlar mı, vurmazlar mı gibi bir tartışma devam ediyor. Diyelim ki İsrail karar aldı ve topyekün saldırmayı tercih etti. Bunun mesela bir etkinin bir tepkisi olarak da İran çok daha kapsamlı bir saldırı da gerçekleştirebilir Orta Doğu'daki farklı yerlere. Hani bunu bu şekilde yorumlamak mümkün müdür hocam? Bir güç dengesi tabii ki önemli ama şimdi İsrail şunu görüyor. Bölgedeki en son teknolojiye sahip en kuvvetli ordu benim. İran, evet, İran'ın elinde füzeler var. Çünkü işte bu 79'dan bu yana yapabildiği tek şey aslında ters mühendislikle füze yapmak. Maliyet açısından da uygun. Bir de o bütün o yaptırımları filan da aşıp yapabildiği bir şey. Ama elindeki uçaklar şimdi hani karşı karşıya koyduğumuz vakit evet İran'ın da neredeyse İsrail kadar uçağı var ama 5. nesil muharip uçağı yok. Çok eski artık uçaklar var elinde. Dolayısıyla İran'ın gidip de İsrail'i vurabileceği imkan ve kabiliyet yok. Konvansiyonel ordusu çok zayıf. Çünkü 79'dan sonra işte devrim muhafızları kuruldu. Yani iki ayrı ordu yapısı oluşturuldu. Ve bütün fonlar ağırlıklı olarak devrim muhafızlarına gitti. Ama devrim muhafızlarının özellikle Kudüs gücünün amacı ne? Başka ülkelerde İran'ın aslında ne diyelim caydırıcılığını sağlamak ya da oralarda İran'ı dışarıdan koruyabilmek. Yani bugün baktığımızda bir güç dengesinden bahsedemeyiz. Orta Doğu'da iki güçlü ordu varsa birisi Türk ordusudur, öbürsü de hala bugün İsrail ordusudur. İsrail de bunu bildiği için hareket ediyor ama yani bütün uluslararası normları, uluslararası hukuku, savaş hukukunu ayaklar altına alarak da salt işte askeri güçle hareket ettiğiniz takdirde diplomatik olarak edineceğiniz ya da edinmeyi düşündüğünüz bir takım zaferleri ya da sonuçları da tehlikeye atma imkanınız olabiliyor ya da böyle bir sonuç da ortaya çıkabiliyor. Yani neticede dönüp dolaşıp biz ne diyoruz? Bölgede barış ne zaman olabilir? İki devletli çözüm olduğunda. Ama siz topyekün işte elinizdeki askeri güçle Gazze'yi ya da Batı Şeria'daki Filistinlileri yok etmek, oraları insansızlaştırma yönünde bir siyaset izliyorsanız bu sizin ulusal güvenliğinizi olumlu şekilde etkilemez. Bakın geçtiğimiz günlerde çok çarpıcı bir istatistik yayınlandı. Halkın %23'ü artık İsrail'de yaşamak istemiyor. Çünkü güvenli görmüyor. Yani neredeyse 4 kişiden biri. O zaman siz ülkenizi daha güvenli bir hale getirmiyorsunuz böyle bir savaş, böyle bir strateji yürüterek. Yani evet güç dengesi önemli. Güç kendi başına yani önemli ama bu tek başına sizin güvenliğinizi sağlamak için yeterli değil. Hocam hep İsrail'in İran'a saldırma ihtimalinden bahsediyoruz. Peki bunun tersi mümkün mü? Şöyle ben topyekün bir saldırı olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü İran'ın imkan ve kabiliyetleri yok. Yani doğrudan İsrail'e yönelik bir savaş yürütecek bir kere arada evet mesafe var. İkincisi de askeri açıdan baktığımız vakit evet çokça işte füzesi var. Hipersonik füzelerini geçtiğimiz günler zaten denediğini gördük ki o elindeki füzelerin %10'u kadardı. İlk 13 Nisan'da da elindeki füzelerin yaklaşık yanılmıyorsam %10'unu kullanmıştı. Ciddi bir aslında füzesi olduğunu biliyoruz. İşte İHA'ları, SİHA'ları var. Ama onun dışında konvansiyonel bir savaş yürütebilecek imkan ve kabiliyetleri İran'ın yok. Yıpranmış bir ordu
ordusu var. Özellikle İran-Irak Savaşı esnasında zaten Şah döneminden kalan ordunun, o son teknoloji ordunun imkanlarını ciddi anlamda tüketti. Bu nedenle zaten İran-Irak Savaşı sonrasında vekil güçler üzerinden İsrail'e yönelik bir çevreleme ve bir yıpratma stratejisi izlemeye başladı. O yüzden İran, İsrail'in topyekün bir saldırısı karşısında ciddi bir yanıt veremeyebilir. Zaten korkunun bir sebebi de bu. Yani gerilimin tırmandırılmasının istenmemesinin de bir sebebi bu. Hocam 2023 Ekim'den itibaren biz Amerika Birleşik Devletleri'ne ait 2 ayrı görev gücünün Doğu Akdeniz'de konuşlandığını görüyoruz. Bunların içinde uçak gemisi ve destek gemileri de var. Bu gemiler bir seneyi geçen süreden beridir. Neden hala burada görev yapıyorlar? Neden geldi bu gemiler? Yine aynı kelimeyi kullanacağım, caydırıcılık. Şimdi Amerika ne diyordu? Bu savaş bölgesel bir niteliğe evrilmesin. Bölgesel bir savaş çıkmasın. Ve şimdi tabii şunu da söylemek istiyorum. Bunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Bazı analistler diyor ki işte Amerika bölgeyi olduğu gibi değiştirmek istiyor. Günümüzde belki bir işte Büyük Orta Doğu Projesi'ydi vesaire geçmişte bu söz konusu olabilirdi ama bugünün dünyasında Amerika'nın temel sorunu ve sınaması Çin ve bu uçak gemileri ve filolarını buraya kaydırdığı için şu anda Hint-Pasifik bölgesinde bir açık var ve bu savaşın bölgesel bir niteliğe evrilmemesini ciddi anlamda engellemeye çalışıyor Amerika ve bunda nasıl yapıyor? Bölgedeki askeri mevcudiyetini arttırarak. Zaten 50.000'e yakın askeri var bölgede. Çok geniş çaplı biliyorsunuz bir kendisinin işte en başta Katar olmak üzere birçok ülkede çok büyük askeri üsleri var. Ama bu savaş gemileri tabii bunların üzerinde özellikle bu uçak gemilerinde üzerinde biliyorsunuz çokça savaş jetleri olabiliyor. Ondan sonra süpersonik füzeler olabiliyor. Bu tabii Amerika'nın bölgedeki askeri imkanlarını bir hayli arttırıyor. 13 Nisan'daki zaten İran'ın İsrail'e saldırısında bu gemilerden doğrudan müdahale edildiğini gördük. Yani bir koalisyon gücü oluşturuldu. İşte ABD, Birleşik Krallık, Fransa, işte Ürdün'de belirli ölçüde hava sahasını açmak suretiyle katıldı. Amerika ciddi anlamda destek oldu. Yani bu İsrail'in tek başına başarısı değildi. Bu uçak gemilerinin ki bir tanesi gitmişti sonra yeniden geldi ve sadece Doğu Akdeniz'de de değil Kızıldeniz'de de var biliyorsunuz. Hürmüz Boğazı'na yakın bölgede de Amerika'nın askeri mevcudiyeti arttırıldı. Yani olası bir bölgesel savaşa yönelik hem bölge ülkeleri derken İran ve vekillerine mesaj verme hem de sıcak çatışmaya dönüştüğü anda İsrail'i her şekilde koruma amacıyla işte bir caydırıcılık oluşturulduğunu görüyoruz. Ama dediğim gibi Amerika'nın isteği buradan bir an evvel çekilmek ve bütün dikkatini Hint-Pasifik bölgesine vermek. Hocam çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. Tarihten bu yana bu şekilde ve siz kendi ulusal güvenliğinizi korumak istiyorsanız her şeyden evvel caydırıcı olacaksınız. Niye Ukrayna gitti Kursk'u işgal etti? Müzakere masasında elini güçlendirdi.